Bugün sizlerle dünyanın en gizemli ve ulaşılmaz yerlerinden biri olan Antarktika'yı konuşacağız. Bu dondurucu kıtanın üzerindeki kalın buz tabakasının ve uluslararası anlaşmaların ardında saklanan sırları takip etmeye çalışacağız. Hazırsanız Antarktika'nın bilinmeyenlerine doğru yola çıkıyoruz. Antarktika dünyanın en izole bölgelerinden biri. Burada seyahat etmek öyle kolay değil. Sadece buz tabakasından dolayı mı? Hayır. Bunun cevabı 1959 yılında imzalanan Antarktika Antlaşması'nda saklı. Bu antlaşmaya göre kıta sadece bilimsel araştırmalar için kullanılabilir. Ancak bu kurallar kimileri için şeffaf değil. Kıtanın askeri operasyonlara kapatılmış olması ve sıradan insanların buraya erişiminin son derece sınırlı olması birçok soru işaretine neden oluyor. Bu hususa döneceğiz ancak öncelikli olarak Antarktika kıtasında yaşanan gizemli olaylara değinmek daha doğru olacaktır. Zira bu kıtada yaşanan gizemli olaylar ve peşi sıra gelen bilimsel açıklamalar konu bütünlüğü açısından önemli. Şimdi yaşanan esrarengiz olaylara bir göz atalım. Mesela bunlardan birisi Antarktika buzullarının altındaki gizemli mağaralar. Yalnızca yeraltı jeolojisinin bir parçası değil, aynı zamanda birçok efsanenin ve keşif hikayesinin de odağı. Bu devasa mağaraların varlığı 21. yüzyılda gelişmiş radar teknolojileri sayesinde keşfedildi. Özellikle aktif volkanik bölgelerde eriyen buzulların oluşturduğu geniş yeraltı tünelleri bulundu. Bu tünellerden en ünlüsü Erebus Dağı yakınlarında keşfedilen mağara sistemi. Erebus, Antarktika'daki en aktif volkanlardan biri ve çevresindeki mağaralar volkanik ısının etkisiyle oluşmuş. Mağaraların sıcaklığı dışarıdaki dondurucu soğukluğa kıyasla oldukça yüksek. Hatta bazı bölgelerde 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar tespit edildi. Bu durum mağaraların içinde yaşam olabileceği ihtimalini de doğuruyor. Bu yüzden Antarktika'ya giden araştırmacılardan bazıları Antarktika'nın kimselerin olmadığı, yalnızca buzullardan oluşan bir kıta olduğunu çürütmek adına yeni yaşam formları aramaya başladı. Bilim insanları bu mağaralarda yaşam olup olmadığını araştırmak için örnekler topladı ve araştırmalarda mağaralarda daha önce hiç keşfedilmemiş mikroorganizmalara rastladı. Bu canlılar oksijenin az olduğu ve yüksek sıcaklık farklarının görüldüğü ekstrem koşullarda yaşamakta. Bu durum, dünya dışı yaşamın var olabileceği diğer gezegenlerde nasıl canlıların bulunabileceğine dair ipuçları olduğu şeklinde yorumlanıyor. Antarktika'nın yüzeyinin altında yer alan ve yaklaşık 4 kilometre derinlikte bulunan Vostok Gölü de burada kıtanın en büyük gizemlerinden biri. Gölün 15 milyon yıldan fazla bir süredir buz tabakası altında izole durumda olduğu iddia ediliyor. Bilim insanları burada keşfedilen mikroorganizmaların dünya dışı yaşam formlarına benzer özellikler taşıyabileceğini düşünüyor. Gölün yüzeyi delinerek elde edilen örneklerde tamamen izole evrimleşmiş mikroorganizmalar bulundu. Bazı teorisyenler gölün altında antik bir medeniyetin kalıntılarının veya bilinmeyen bir canlı türünün olabileceğini iddia ediyor. Ancak bu tür iddialar bilimsel olarak kanıtlanma imkanı bulamamıştır. En azından kamuya açık araştırma sonuçlarına göre durum böyle. Diğer bir gizem ise 2016 yılında ortaya çıktı. Antarktika'da Google Earth görüntüleri kullanılarak çekilen bazı fotoğrafları inceleyen bir takım araştırmacı, kıtada piramit benzeri yapılar olduğunu öne sürdü. Onlara göre bu yapılar Antarktika'nın geçmişte tropikal bir iklime sahip olduğu dönemlerde inşa edilmiş antik bir uygarlığın eserleri. Diğer bir görüş, bu yapıların doğal buz oluşumları olduğudur. Bilimsel yaklaşımda bulunduğunu iddia eden bazı araştırmacılar bu piramitlerin sıradan buz ve dağ oluşumlarından ibaret olduğunu belirtiyor. Ancak kıtadaki elverişsiz koşullar daha detaylı bir inceleme yapılmasını zorlaştırıyor. Diğer bir husussa Antarktika'nın bazı bölgelerindeki manyetik alan ölçümlerinin anormal sapmalar göstermesi. Bu durum özellikle Wilkes Land krateri adı verilen bir alanda dikkat çekiyor. NASA araştırmacıları bu bölgede 300 kilometre çapında devasa bir göktaşı çarpma krateri olabileceğini iddia ediyorlar. Bu çarpışmanın yaklaşık 250 milyon yıl önce dünyada gerçekleşen kitlesel yok oluşlardan birine neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Bazıları bu anomaliyi bir göktaşı çarpması yerine buz altında gömülü büyük bir yapıya bağlıyor. Ve diğer bir konu Antarktika'nın McMurdo Dry Valleys bölgesinde bulunan Kan Şelalesi. Belki bazılarınız internette bunun fotoğraflarını görmüş olabilir. Kıtanın en çarpıcı ve gizemli doğal oluşumlarından biri. Şelaleden akan kırmızımsı sıvı, demir bakımından zengin suyun oksijenle temas etmesi sonucu paslanmasından kaynaklanmakta. En azından böyle açıklanıyor. Ancak bu olayı daha da ilginç hale getiren
sıvının yaklaşık 1 milyon yıl boyunca izole kalmış bir yeraltı tuzlu su rezervuarından geldiği iddiası. Bazı teorisyenler bu şelalenin kıtanın altında daha büyük bir gizemi işaret ettiğini öne sürüyor. Mesela John Hopkins Üniversitesi'nden malzeme bilimcisi Ken Levy, mikroskop görüntülerine bakar bakmaz bunların küçük nanosferler olduğunu ve demir açısından zengin olduklarını fark ettim diyor. İnsanların kırmızı kan hücrelerinin %1 büyüklüğündeki bu küçük parçacıklar antik mikroplardan geliyor ve Taylor buzulunun eriyik sularında oldukça bol miktarda bulunuyor. Kıtadaki diğer bir husus aslında yapılan keşif seferleri sırasında yaşanan kaybolma olayları. Bu da gizemli olarak görülen olaylardan biri. Bu durumun Antarktika'nın doğal yapısından kaynaklı olduğu iddia edildiği gibi çeşitli spekülasyonlara da sebep oldu. Çünkü çoğu gizem kamuoyuna açık bilimsel araştırmalarda açıklanamadı. Bilim insanları ve araştırmacılar gelecekteki teknolojilerle Antarktika'nın daha derinliklerine inerek kıtanın sırlarını çözmeye devam edecektir. Ancak derinlerde yapılacak olan bu araştırmalardan komplo teorilerini destekler mahiyette mi yoksa çürütür mahiyette mi sonuçlar çıkacak, bunu hep birlikte izleyeceğiz. Tabii Antarktika kıtası konusundaki en bilindik teori, Antarktika'nın geçmişte Naziler tarafından bir üs olarak kullanıldığı yönünde. İddiaya göre Naziler 1938'de buraya bir keşif ekibi gönderdi ve Yeni Swabia adlı bir üs kurdu. Hatta savaşın ardından Adolf Hitler'in burada saklandığı bile söylendi. Peki gerçek ne? Bu teoriler oldukça ilgi çekici olsa da şu ana kadar somut bir kanıt bulunamadı. Ancak tarihsel kayıtlar Nazilerin Antarktika'ya sadece yeni balina avlama alanlarını keşfetmek amacıyla bir gemi gönderdiklerini ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bu bölgeden ayrıldıklarını gösteriyor. Tabi burada zorluklarıyla bilinen çetin bir bölgeye sadece yeni balina avlama alanları keşfetmek maksadıyla gemi gönderilmesi konusu akıllardaki soru işaretlerini artırıyor. Bu konuya ilerleyen dakikalarda daha detaylı değineceğiz. Bazı komplo teorisyenleri Antarktika'da uzaylılara ait üsler veya düşen UFO'ların bulunduğunu iddia ediyor. Örneğin Google Earth görüntülerinde görülen bazı yapılar uzaylı teknolojisine dair kanıtlar olarak yorumlanıyor. Bilim insanları bu tür oluşumların doğal jeolojik yapılar olduğu konusunda ısrar etse de komplo teorisyenlerinin temel dayanağı bu görüntülerin açıklanamayacak kadar düzenli olduğu. Yine bazı teoriler Antarktika'nın buzullarının altında kayıp bir uygarlığın kalıntılarının bulunduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte Antarktika'nın buzullarının altında keşfedilen bazı ilginç yapılar ve ekosistemlerde bulunmakta. Örneğin bilim insanları buzulların altında daha önce bilinmeyen bir ekosistem keşfetmişler. Antarktika'da keşfettikleri en inanılmaz şeylerden biri de buzulların altında gizlenen yaşam formları. Yeraltı göllerinde bulunan mikroorganizmalar ve eşsiz ekosistemler dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen türlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bazı jeolojik yapılar tarih öncesi bir uygarlığın izleri olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Aslında kıtayla ilgili iddialar yeni değil. Henüz varlığı kanıtlanmamış dönemlerde bile Antarktika kıtası hakkında birçok bilim insanı çeşitli öngörülerde bulunmuş ve haritalarıyla bu öngörülerini desteklemeye çalışmıştır. Antarktika'nın bir kıta olduğunu söyleyen ilk kişilerden biri Claudius Ptolemaeus. Bizler onu Batlamyus olarak da bilmekteyiz. Antik dünyanın en büyük bilim insanlarından biri olan Claudius Ptolemaeus'un Coğrafya adlı eseri dünyanın bilinen bölgelerinin haritalarını ve koordinatlarını içeriyor. Ancak bu eser o dönemin sınırlı bilgi birikimini yansıttığı için bazı yanlışlıklar ve varsayımlar içeriyor. Ptolemaeus'un çalışmaları ile Antarktika kıtası arasında doğrudan bir ilişki bulunmasa da onun dünya tasarımı ve coğrafya anlayışı Antarktika'nın varlığına dair bazı teorilere ve varsayımlara zemin hazırlamıştır. Ptolemaeus, dünyanın küresel bir yapıya sahip olduğunu savunmuş ve o dönemin en ayrıntılı coğrafya haritalarını oluşturmuştur. Onun coğrafi modeli, ekvatorun güneyinde geniş bir kara parçası olabileceği fikrine dayanıyor. Bu fikir, onun Terra Australis adı verilen varsayımsal bir güney kıtasını önermesine yol açmıştır. Ptolemaeus, dünyanın dengesini sağlamak için kuzey yarımküredeki kara kütlelerinin güneyde de bir denge unsuru oluşturması gerektiğini düşünmüştür. Bu nedenle güneyde henüz keşfedilmemiş devasa bir kara parçası olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak bu kara parçası tamamen varsayımsaldır ve Ptolemaeus'un çağında kimse Antarktika'nın varlığını bilmemektedir. Ptolemaeus'un Terra Australis fikri, Antarktika'nın varlığını doğrudan bilmesinden değil, dönemin coğrafi teorilerinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu düşünce 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı kaşifler tarafından yeniden ele alınmış ve bir kısmı tarafından da ciddi şekilde benimsenmiştir. Ptolemaeus'un coğrafi modellerinden etkilenen birçok ortaçağ haritasında
Güney Yarımküre'de büyük bir kara parçası gösterilmiştir. Bu daha sonra Antarktika'nın keşfiyle ilişkilendirilmiştir. Ancak bu haritalar gerçek Antarktika'yı değil tamamen varsayımsal bir bölgeyi temsil etmektedir. Yine Piri Reis gibi Osmanlı haritacıları da Ptolemaios'un coğrafi bilgilerini derinlemesine incelemiştir. Bazı teorisyenler Antarktika'nın Piri Reis haritasında yer almasının Ptolemaios'un Terra Australis fikrinin bir yansıması olabileceğini savunuyor. Ancak ben tam olarak böyle düşünmüyorum. Piri Reis'in haritası ciddi şekilde incelendiğinde onun daha bilinçli bir şey yapmaya çalıştığı rahatlıkla görülebilmekte. Doğru tahminlerine bakarsak Ptolemaios dünyanın küresel olduğunu ve geniş kara parçalarının varlığını doğru bir şekilde öngörmüştür. Yanlış varsayımları ise Antarktika'nın boyutu, şekli ve buzsuz olması gibi fikirleri. Garip olan şudur ki Ptolemaios ve Piri Reis gibi bilginler nasıl olur da Antarktika kıtasını çizimlerine yansıtmıştır? Henüz kimsenin bilemeyeceği bu kıtayı nasıl gözler önüne serdiler? O dönemlerde dünya hakkındaki bilgiler bu kadar kısıtlıyken bu adamların kıtanın var olduğunu söylemeleri sizce de garip değil mi? Örneğin Claudius Ptolemaeos'tan önce antik Yunan filozofu Aristo, dünyanın doğası ve coğrafyası üzerine derin düşünceler geliştirdi. Aristo, dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu ve sıcak ile soğuk bölgelerin denge içinde olduğunu savunmuştur. Aristo, ekvatorun ötesinde sıcak bölgelerin ardından soğuk bölgelerin yer alacağını tahmin etmiştir. Bu, Antarktika gibi bir kıtanın varlığını dolaylı bir şekilde ima eden erken bir fikirdi. Bu bilgi basit bir varsayımdan ötürü oluşabilir mi? İlginç bir tablo. Bir diğer Yunan filozofu, antik Yunan coğrafyacısı ve tarihçisi Strabon, dünyanın geniş bir coğrafi sistemle şekillendiğini savunmuştur. Onun yazılarında keşfedilmemiş bölgelerle ilgili merak ve teoriler sıkça yer alır. Strabon, bilinen dünyayı çevreleyen bilinmeyen topraklar hakkında spekülasyon yapmıştır. Güneyde geniş bir kara kütlesinin varlığını kabul etmiş, ancak bu konuda herhangi bir doğrudan bilgiye sahip olmamıştır. Benzer şekilde Platon da dünyamız hakkında düşüncelerini paylaşmış ve Timaeus ve Critias diyaloglarında Atlantis adında bir medeniyetten bahsetmiştir. Her ne kadar Atlantis'in Antarktika ile doğrudan bir bağlantısı olmasa da bazı teorisyenler bu hikayenin güneydeki bir kara parçasını işaret edebileceğini öne sürmüştür. Bazı modern teoriler Platon'un Atlantis'i ile Antarktika'nın buz altında kalmış eski bir medeniyeti işaret edebileceğini savunur. Ancak bu fikirlerin antik dönemde doğrudan bir temeli yoktur. Bu arada Piri Reis'in 1513 yılında hazırladığı meşhur haritasına tekrar dönersek, bazı teorisyenler Piri Reis'in haritasında Antarktika'nın buzsuz olarak yer almasının kıtanın bir zamanlar buzla kaplı olmadığını gösterdiğini savunmaktadır. Buna göre Piri Reis haritası Antarktika'nın günümüzden milyonlarca yıl önceki durumunu yansıtıyor olabilir. Çünkü tahminlere göre Antarktika milyonlarca yıl önce buzsuz bir kara durumundaydı. Fakat bu da acayip bir durum. Haritalarda buzsuz olarak verilmesi hatalı bir tahmine mi dayalı yoksa henüz bilmediğimiz bir kaynağa mı dayalı? Piri Reis'in haritasını çizerken özellikle Antarktika kıtasını buzsuz bir şekilde çizmesinin altında sebep arayanlar bazı düşüncelere kapıldı. Piri Reis'in mitlerden yararlandığı veya kozmik güçler olarak adlandırılan uzaylılardan veya kayıp medeniyetlerden bilgi aldığı hakkındaki düşünceler bu şekilde yaygınlaştı. Ancak Piri Reis haritayı kendisinden önce yaşamış bilim insanlarının kitaplarından ve çeşitli haritalardan yararlanarak oluşturduğunu Kitab-ı Bahriye adlı eserinde açıkladı. Piri Reis haritasını çizerken kendi gözlemlerine ek olarak Kristof Kolomb'un haritalarını ve diğer Avrupa kaynaklarını kullanmıştır. Ancak bu kaynaklar özellikle yeni dünyanın güney bölgeleri hakkında henüz kesin bilgilere sahip değildir. Kolomb'un haritalarında ve raporlarında yer alan yanlışlıklar Piri Reis'in haritasına da yansımıştır. Özellikle Güney Amerika'nın boyutu ve kıvrımları hakkındaki eksik bilgiler haritanın bozulmasına neden olmuş olabilir. Hatalar, Piri Reis'in kullandığı kaynakların sınırlı doğasından ve o dönemki haritacılık tekniklerinden kaynaklanmakta. Ancak bu durum haritanın değerini düşürmek yerine onun tarihsel önemini ve dönemin bilimsel gelişimine yaptığı katkıyı daha da öne çıkarmakta. Şimdi gelin bir de Atlantis efsanesinin Antarktika ile bağlantısına bakalım. Antarktika ve Atlantis, insanlık tarihindeki en büyük gizemlerden ikisini temsil ediyor. Antarktika soğuk ve ulaşılmaz yapısıyla bilim dünyasını büyülerken, Atlantis ise Platon'un anlatılarında geçen kayıp bir uygarlık olarak efsaneler dünyasında yer alır. Bu iki gizem arasında bir bağlantı olabileceği fikri, özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan teorilerle tartışılmaya başlandı. Bazı araştırmacılar Antarktika'nın buz tabakalarının altında
Atlantis'in kalıntılarının olabileceğini öne sürüyor. Ki bu konuya Atlantis videomuzda da değinmiştik. Atlantis, antik Yunan filozofu Platon'un Timaeus ve Critias diyaloglarında anlatılan bir uygarlık. Platon, Atlantis'i güçlü bir deniz uygarlığı olarak tanımlıyor. İddiaya göre Atlantik Okyanusu'nda bir ada üzerinde kurulmuş olan bu uygarlık, teknolojik ve kültürel olarak çağının ötesindeydi. Ancak tanrılara karşı kibirli bir tutum sergilediği için büyük bir doğal afet sonucu yok olduğunu iddia ediliyor. Platon'un Atlantis'i insanlık tarihindeki büyük bir doğal felaketin anısını taşıyor olabilir. Ancak birçok tarihçi Atlantis'in gerçek bir yerden çok Platon'un felsefi bir anlatısı olduğunu düşünüyor. Bilimsel araştırmalar Antarktika'nın yaklaşık 34 milyon yıl önce buzsuz bir kara parçası olduğunu göstermekte. Daha yakın bir tarihte 12 bin yıl kadar önce kıtanın bazı bölgelerinde buz tabakalarının daha ince olduğu düşünülmekte. Bu durum Atlantis'in Antarktika'da yer almış olabileceği fikrine kapı aralıyor. 20. yüzyılın ortalarında tarihçi Charles Hapgood, dünyanın ekseninde meydana gelen ani kaymaların Antarktika'nın bir zamanlar daha sıcak bir iklime sahip olmasından kaynaklandığını öne sürdü. Hapgood, bu teoriyi Atlantis'in Antarktika'da yer aldığına dair bir kanıt olarak sundu. Yine Hapgood'a göre Antarktika bir zamanlar daha kuzeydeydi ve yaşam için uygun bir iklime sahipti. Bu durum Atlantis'in gelişmiş bir uygarlık olarak burada bulunabileceği fikrini doğurdu. Bilim insanları Atlantis ve Antarktika arasında bir bağlantı olduğu teorilerini büyük ölçüde reddeder. Çoğu tarihçi ve arkeolog Atlantis'in gerçek bir yerden ziyade yine bahsettiğimiz gibi ideal devlet kavramını tartışmak için Platon'un kullandığı bir alegori olduğuna inanır. Antarktika'nın buz altındaki yapısının herhangi bir uygarlığın izlerini barındırdığına dair şimdilik hiçbir somut kanıt yok. Ancak Atlantis ve Antarktika arasındaki teoriler popüler kültürde büyük bir ilgi uyandırdı. Bilim kurgu kitapları, belgeseller ve filmler bu bağlantıyı işlerken kayıp bir uygarlık fikriyle insanları da cezbediyor. Bu tür teoriler genellikle spekülatiftir ancak birçok soru işareti de insanları doğal olarak buraya yönlendirir. Yine Atlantis ve Antarktika bağlantısını burada bırakarak tekrar videonun başlarında kısaca değindiğimiz Antarktika ve Naziler arasındaki bağlantıya gelelim. Antarktika 20. yüzyılda siyasi, askeri ve bilimsel birçok tartışmanın merkezinde yer aldı. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Nazi Almanyası'nın kıtaya yönelik ilgisi ve ABD'nin Antarktika'daki Operation High Jump yani Yüksek Atlama Operasyonu adlı büyük çaplı askeri seferi çeşitli komplo teorilerinin ve spekülasyonların odağı haline geldi. 1938-39 yıllarında Nazi Almanyası Antarktika'ya bir keşif gezisi düzenledi. Bu seferin amacı Yeni Swabia adını verdikleri bir bölgeyi haritalamak ve olası bir üs kurmak için araştırma yapmaktı. Naziler bu seferde hem bilimsel hem de stratejik hedefler güdüyordu. Amaçlarından biri Almanya'nın kutuplardaki varlığını güçlendirmek ve balina avcılığı gibi ekonomik kaynakları değerlendirmekti. Ayrıca savaş sırasında stratejik avantaj sağlayabilecek üsler kurmayı hedefledikleri de iddia edilir. Nitekim 2012 yılında yayınlanan bir haberde de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Verilen haberde Rus bilim insanları yerin 3768 metre derinliğine inmeyi başararak Vostok Nehri'nin yüzeyine ulaşmayı başardı ifadesi yer aldı. Bu ifade kullanılarak Nazilerin Antarktika'daki gizli üssüne ulaşılabileceğini iddia ettiler. Ağırlıklı olarak Rusların iddiası olan bu husus temelde iki şeye dayanıyor. Birincisi, savaş bittikten çok sonraları bazı Alman denizaltılarının Antarktika'ya çok yakın bölgelerde tespit edilmiş olmaları. Ki buradan aslında Hitler ve sevgilisinin savaş sonunda Antarktika'daki gizli üsse kaçırıldığı iddia edilir. İkincisi ise Nazi dönemindeki bazı Almanların sözleri. Mesela bunlardan biri olan donanma komutanı Karl Dönitz'in "Denizaltı filomuz Führer için dünyanın diğer ucunda aşılmaz bir kale inşa ettikleri için gurur duyuyorlar" dediği iddia edilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilerin Antarktika'da gizli bir üs kurduğu ve savaşın sonlarına doğru bazı üst düzey Nazi liderlerinin buraya kaçırıldığına dair teoriler bu gibi komplo iddialarından neşelidir. Teorisyenler Antarktika'nın bazı buz tabakalarının altında Naziler tarafından inşa edilmiş ileri teknolojiye sahip üslerin bulunduğunu öne sürmüştür. Bu üslerin Almanların savaş sırasında geliştirdiği ileri teknolojiler için bir merkez olduğu da yine iddialar arasında. Ancak işin diğer bir tarafı da ABD. ABD'nin Antarktika ilgisine baktığımızda ise bunun özellikle High Jump operasyonu ile büyük çaplı şekilde başladığını söyleyebiliriz. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ABD tarafından düzenlenen büyük bir Antarktika keşif ve askeri tatbikatı. Operasyon
Amiral Richard Byrd liderliğinde gerçekleştirildi ve yaklaşık 4700 kişilik bir ekip 13 gemi ve 33 uçakla yapıldı. Resmi olarak operasyonun amacı Antarktika'da üsler kurmak, buzul hareketlerini incelemek ve soğuk hava koşullarında askeri operasyonları test etmekti. Ancak operasyonun büyüklüğü ve yoğunluğu bu resmi açıklamaların ötesinde bir şeyler olduğu şüphesini doğurdu. High Jump operasyonu bazı spekülasyonlara göre Antarktika'da Naziler tarafından inşa edilmiş üsleri bulmak ve imha etmek için düzenlendi. Bu iddia resmi kaynaklar tarafından doğrulanmasa da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından ve Hitler'in ölümünde aslında ona benzeyen birinin kullanılarak Hitler'in kaçırıldığı iddialarının yoğun şekilde kullanıldığı bir dönemde bu operasyonun yapılması manidar görülebilir. Bu yüzden Naziler ve High Jump operasyonu Antarktika'nın gizemli doğasıyla birleşerek bugüne kadar spekülasyonlara ve komplo teorilerine konu olmuştur. Nazilerin Antarktika'daki buz tabakalarının altında kayıp bir uygarlığın, örneğin Atlantis'in kalıntılarını aradığı iddiaları da popüler komplo teorilerinde. Bu teori, Nazilerin okült inançları ve antik medeniyetlere olan ilgisiyle ilişkilendiriliyor. Ki bu gerçekten de doğru. Birçok üst düzey Nazinin okült inançlarla ilgilendiği aşikar. Videomuzun sonuna doğru yaklaşırken çok kısaca Antarktika Anlaşması'ndan da bahsetmemiz gerekiyor. Antarktika Anlaşması 1959'da imzalanan ve 1961'de yürürlüğe giren uluslararası bir sözleşme. Bu anlaşma dünyanın en izole ve zorlayıcı kıtası olan Antarktika'nın barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve bilimsel araştırmalara açık tutulmasını garanti ediyor. Askeri faaliyetler, silah testleri ve nükleer denemeler kesinlikle yasaklanmıştır. Soğuk Savaş döneminin yoğun gerilimleri sırasında böyle benzersiz bir anlaşmanın çıkarılabilmiş olması da son derece ilginç. Kıta üzerindeki egemenlik iddialarını dondurarak hiçbir ülkenin Antarktika üzerinde egemenlik kurmasına izin vermez. Daha önceki toprak talepleri geçerli ancak dondurulmuş kabul edilir. Doğal kaynakların korunması anlaşmanın bir diğer önemli prensibi. Antarktika'nın doğal yapısına zarar verecek herhangi bir ticari veya sanayi faaliyeti yasaklanmıştır. Başlangıçta 12 ülke tarafından imzalanan anlaşmaya günümüzde 50'den fazla ülke taraf olmuştur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Antarktika sadece buzulları ve aşırı soğuğuyla değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen sırlarıyla da büyüleyici bir yer. Ve bu sırlar çözülmediği müddetçe kıta hakkında daha birçok teori ve iddia da ortaya atılmaya devam edecek. Bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ancak şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi, bilgilerinizi yorumlarda bekliyoruz. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir ve bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.